Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda büyük beden yelek çalışması yaptım. Bu yeleği kendim için ördüm. 38 beden olarak ördüm arkadaşlar. Yeleğimizi 3 parça halinde örüyoruz. Daha sonra omuz kısımlarından birleştirip kolları ördüm. Daha sonra yakasını örüp kenarlarından dikerek birleştiriyoruz. İpim Gazzal Rock'n'Roll 50 gramı 115 metre uzunluğunda bir ip. 4,5 yumak ip kullandım. Bir yumak önlere gidiyor. 1 2. 2 yumak da arkaya gitti arkadaşlar. 4 yumak. 5. yumaktan da kolları ve yakasını örerek tamamladım. 5. yumaktan bu kadar ipim kaldı. 4 adet de yeleğimde düğme kullandım. Gerçekten çok keyifle ördüğüm bir yelek oldu arkadaşlar. Takipçilerim de uzun zamandır benden büyük beden çalışmamı istiyorlardı. Ben de kendim için ünlü markalardan da esinlenerek bu yeleği örmüş oldum. Gerçekten çok güzel. İpin yapısından dolayı çok esnek bir ip arkadaşlar. Yumuşacık. Dokusu gerçekten çok güzel. 5 numara şiş kullanarak ördüm. Eğer bu yeleği daha büyük yapmak isterseniz artırmaları ve eksiltmeleri gerçekten çok kolay. Modelimiz 4'ün katlarından oluştuğu için bir model fazla yapmak isterseniz 4 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Önlerden bir model fazla başladıysanız da arkadan 2 model fazla örebilirsiniz. Boyunu kendi bedeninize göre örüp kol kesimlerini ve yaka kesimlerini aynısı gibi örerek sizler de büyük ya da küçük beden yelekler örebilirsiniz. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle, arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Bu modelde bu ipe çok yakıştı. Yeleğimin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 44 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 52-53 santim. Dediğim gibi beden boyunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 2-3 model sırası daha fazla örebilirsiniz. Beden genişliğinde yine 4'er ilmek artırma yaparak daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi bu güzel yeleğin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimizin önce sol tarafını öreceğiz arkadaşlar. Sağ taraf burası, sol taraf bana göre burası. O yüzden önce sol tarafımızı örmeye başlayacağız. Sol tarafı 5 numara şiş kullanarak öreceğim. İpimi şöyle göstereyim. Gazzal Rock'n'Roll arkadaşlar. 50 gramı 115 metre uzunluğunda. Sizler de yine 50 gram 115 metre uzunluğundaki ipleri kullanabilirsiniz. Sol parçamız için 50 ilmek atarak başlayalım. 5 numaralı şişimize 50 ilmek atıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi ben bu şekilde atıyorum. İlmekleri atıp geliyorum. 5 numaralı şişime 50 ilmek attım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Örgüme başlarken sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sonda bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim arkadaşlar. Sondaki bir ilmeği düz olarak öreceğim. Bir ilmek kalana kadar ilmekleri
ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Artık sıra başında ilmeklerimizi örmeden alıp sıra sonunda düz olarak öreceğiz. Yeleğimiz boyunca bu şekilde devam edecek. Şimdi ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği de düz olarak öreceğiz. Sıramızı düz olarak örüp arka yüze geçelim. Ön yüzü düz örerek tamamladım. 2 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüze 3. sıramızı örmeye geçiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp ilmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. Sıra sonundaki ilmeği ise düz olarak örüp 3. sıramı da tamamlamış olacağım. Toplamda 7 sıra öreceğim. Daha sonra model kurulumuna geçeceğim. Pat kısmımızın kıvrılması için bu şekilde örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 7 sıra öreceğim. İsterseniz kalın olmasını istiyorsanız da 9 sıra ya da 11 sırada örebilirsiniz. Ön yüzde model kurulumu yapacağız. O yüzden ön yüze denk gelene kadar istediğiniz sırada pat kısmını örebilirsiniz. Bu kısım zaten kıvrılacak. Şimdi 7 sıraya tamamlayıp gelelim. Yeleğimin lastik kısmını 7 sıra ördüm arkadaşlar. Sayalım. Arka yüzden sayalım. 2, 4, 6, 7. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Bu kısım zaten bu şekilde ön yüzde kıvrılıyor. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Bu bizim sol parçamız olduğu için pat kısmı sağ tarafta olacak. Pat kısmı 9 ilmekten oluşacak. Bir ters, bir düz olarak pat kısmını öreceğim. Şimdi model kurulumu yapmadan önce 9 ilmek patımızı örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz, 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ters 8, bir ilmek düz 9. Pat kısmımız 9 ilmekten oluşuyor. Şimdi modelimizi örmeye geçelim. İpimi öne alıp dolama yapıyorum. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. 3 ilmek kesip kenarlarında birer ilmek ajur yaparak artırmamızı yapıyoruz. Yine ipim önde, dolamamı yaptım. 3 ilmeğimi kestim. Ters örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Model sıralamamız bu şekilde. Dolama yapıyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Bu örmüş olduğumuz ters ilmek modelimizin arasında olan ilmekler arkadaşlar. Modelin arasında bir ilmek ters örüyoruz. Dolamamı yaptım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp model arasında olan ilmeği ters olarak örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Dolama yapıp 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Yani 3 ilmek kesiyoruz. Kenarlarında birer ilmek artırma yapıyoruz. Yine 3 ilmek oluyor. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yapıp
model arasında olan ters ilmeği ters olarak ördüm. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Dolama yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Yine sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ön yüzde örmüş olduğumuz ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğim. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ön yüzde ters örmüştük, arka yüzde düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Artırdığımız ve kesmiş olduğumuz ilmekleri ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde ters olarak örmüş olduğum ilmeği arka yüzde düz örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar, yani pat kısmımıza kadar 3 ters 1 düz olarak örüyoruz. Düzlerimiz ön yüzde ters olduğumuz ilmek, ters ördüğümüz ilmek arkadaşlar. 1 ilmek düz, 3 ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Şimdi 9 ilmeğim kaldı. 3 6 9. Bir ters, bir düz. Pat kısmımızı bir ters, bir düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde herhangi bir kesme işlemi yapmadan pat ilmeklerimizi yine bir ters, bir düz olarak örelim. 9 ilmeğimizi bir ters, bir düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düzü düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. 9 ilmeğimizi bir ters, bir düz olarak örelim. 3 6 9 pat ilmeklerimi bir ters, bir düz olarak ördükten sonra 3 ilmek düz. Bu sırada herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum. Düz gördüğüm ilmekleri düz, tersleri ters. Yani 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Pat ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Yine model aralarında olan ilmeği ters, bir ilmek ters. Modeldeki ilmekleri 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ters, 3 düz. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız arkadaşlar, videoyu ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters örüp sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ise model aralarında örmüş olduğumuz ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Biraz ilerledikten sonra ilmeklerimiz kendisini gösterecek birkaç sıra sonra. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Yani ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz.
1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. 1 düz, 3 ilmek ters. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Pat ilmeklerimize kadar 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Ön yüzün tam tersini yapıyoruz. Ön yüzde 3 düz, arka yüzde 3 ters. Model aralarımızda ön yüzde 1 ters, arka yüzde 1 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İlmekleri görmüş olduğumuz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Pat ilmeklerimizi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonundaki ilmeği ise düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk sırada kesmiştik. Daha sonra arka yüzü ördük ikinci. Tekrar ön yüzde bir sıra daha ördüm. Üçüncü sıramız. Arka yüzü ördük. Dördüncü sıramız. Şimdi birlikte bir model sırası daha örelim. Toplamda modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıradan tekrar başlıyoruz. İlk kesmiş olduğumuz sıraya dönüyoruz. Pat ilmeklerimizi yine bir ters bir düz olarak örelim. İlk ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz olarak 9 ilmeğimizi örelim. Modelin birinci sırasından tekrar başlıyorum. 9 ilmek ördükten sonra ipimi öne aldım. Dolama yapıp 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. İpim önde, dolamamı yaptım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Tekrar doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Modelimize birinci sıradan tekrar başladık. Modelde kaydırma yapmadan sıralı olarak devam ediyoruz. Ters ilmekleri birbirinin üzerine gelmesine dikkat edelim. Modelde kayma olmasın. Bir ilmek ters ördüm, dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Modelde kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Sıralamamız aynı şekilde dolama yapıp 3 ilmeği kesip tekrar dolama yapıp 1 ilmek düz örüyoruz. Dolama yaptık. 3 ilmeği ters örerek kestik. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyoruz. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Tekrar dolama yapıp 1 ilmek ters örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Doladım. 1 ilmek ters örüyorum. Şimdi tekrar dolama yapıp 3 ilmeği ters örerek kestim. Dolama yaptım. 1 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamladık. Modelde ikinci sıraya arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örelim. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz örüp 3 ilmek ters örüyorum. Bir düz, 3 ters. Pat ilmeklerime kadar
Bu şekilde öreceğim. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak örelim. Ayrıntılı anlattığımı düşünüyorsanız da videoyu hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben hem örgüye yeni başlayanlar için hem de örgüyü bilenler için ayrıntılı olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. En son 3 ilmek ters ördüm. Şimdi 9 ilmekten 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ters, 1 düz olarak pat ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Pat ilmeklerimiz bir ters, bir düz örgüden oluşuyor. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sırada herhangi bir kesme işlemi yapmadan ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Model gerçekten çok kolay, örmesi de çok keyifli. Çabuk da ilerleyen bir model arkadaşlar. İpimiz kalın olduğu için 5 numara şiş kullandım. O yüzden çok çabuk ilerliyor. 9 ilmeğimi bir ters bir düz olarak ördükten sonra 3 düz bir ters olarak sıra sonuna kadar örelim. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters. Her 4 sırada bir modeli tekrarlayarak örmeye devam edelim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3. sırada herhangi bir işlem yapmadan ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Şu an 3. sıradayız. 1. sırada sadece kesme işlemini göstermiş olduğum gibi yapıyoruz. 3 düz, 1 ters, 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp modelin 3. sırasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka yüze modelde 4. sırayı örmeye geçelim. 4. sıramızı örüp gelelim. İlmekleri görmüş olduğumuz gibi örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Bu parçada yani sol parçamızda ilik açmadan örüyoruz. Sağ parçamızda iliklerimizi açacağız. Şimdi 1-2 model ördük arkadaşlar. Toplamda 18 model sırası olana kadar örelim. 38 beden ördüğüm için ben 18 model sırası ördüm. Sizler daha büyük örüyorsanız 2 model fazla başlayabilirsiniz. O yüzden boyunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 ya da 2 model sırası fazla örebilirsiniz. Uzunluğunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. 18 model sırası benim için yeterli olacağı için ben 18 model sırası olana kadar örüp geliyorum. Sol parçamı 18 model sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. Şu şekilde sayıyorum modelleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani 19. model sırasının kesim işlemini yaptım arkadaşlar. 1. ve 2. sırasını ördüm. Toplamda 18 modelim oldu. Ben santim olarak da ölçüsünü vereyim. 50 gramlık ipimden de arkadaşlar bu kadar kaldı. İpim bitmedi yani. Neredeyse bu parçayı 50 gramlık ip tamamlayacak. Onun bilgisini de vermek istedim.
Şu şekilde lastik kısmını açalım. Santim olarak ölçüsünü vereyim. 33 santim olmuş arkadaşlar. 33 şu şekilde 34 santim. Dediğim gibi sizler de istediğiniz uzunluğa koltuk altına gelene kadar örün. İpin yapısı o kadar güzel ki arkadaşlar, yumuşacık, harika bir yelek olacak. Gerçekten örmesi de çok keyifli. Şimdi kol oyuntusu için kesim yapacağım. Kol oyuntusu için sol parçamızın kesimini yine sol tarafta yapacağız. Şu kısımda yapacağım. O yüzden modelde, yani 19. model sırasında 3. sırayı örmemiz gerekiyor. Şimdi 3. sırayı da örelim. 19. model sırasının da 3. sırasını ördüm. Şimdi sol tarafa geldim. Burada önce 4 ilmek keseceğim. Kesimleri arka yüzde yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 1, yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 3, bir ilmek daha kesiyorum. 4. Şimdi yine örmüş olduğumuz gibi modelin 4. sırasındayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Bu sırada 4 ilmek kestik. Sonraki sırada 3, daha sonra 2 ilmek keserek devam edeceğiz. Şimdi arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzü de örelim arkadaşlar. Yine bu kısma gelip kesim yapacağız. Arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp gelelim. Ön yüzde 20. modelin 1. sırasını örerek kol kesimine kadar geldim. Yine sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyoruz. Önce 4 ilmek kestik. Şimdi bu sırada 3 ilmek keseceğim. Yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 2 ilmeği ters örerek kestim. İlmeği şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmeği tekrar şişe takıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. İlmekleri yine görmüş olduğum gibi ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Yine ön yüzde örmemiz gerektiği gibi modelin 3. sırasına geçiyoruz. Şu an modelin 2. sırasındayım arka yüzde. Ön yüzde yine modelin 3. sırasını örüp kol kesimi yerine kadar gelelim arkadaşlar. Arka yüzü ve ön yüzü tamamlayıp gelelim. Kol oyuntusuna kadar geldim. Önce 4 ilmek kestik. Daha sonra 3 ilmek kestik. Şimdi bu sırada 2 ilmek keseceğiz. Yine arka yüzde kesim yapacağım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği şişe takıp tekrar yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örüp sıramızı tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. 4, 3, 2 ilmek olarak toplamda kol kesimi için 9 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Şişimde 41 ilmeğim kaldı. 41 ilmeğimizle yakasına kadar öreceğiz. Daha sonra yakası için de yine ilmek keseceğiz. Santim olarak da yine ölçüsünü vereyim arkadaşlar. 20 model sırası ördük. Toplamda 20 model sıramız oldu. Yine şöyle şu kısmı açıp bu şekilde de 37 santim oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 37 santim oldu. Dediğim gibi benim verdiğim ölçülerde yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Kendi bedeninize göre bir model eksik ya da fazla örebilirsiniz.
Şimdi örerek ilerleyelim yakasına kadar. Daha sonra yakası için kesim yapacağız. Yakasına kadar ördüm. 24 model sırası oldu. Ölçü olarak da yine vereyim arkadaşlar yakasına. Kesim yerine kadar kaç santim olduğunu. Kesim yerimize kadar da 42 santim olması gerekiyor. Şimdi yakasını kesmeye geçelim. Pat ilmeklerimizin tamamını keseceğim. 9 ilmek patımızı bu sırada keseceğim. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. Arkadan ilmeğin içerisine girip ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Birinci ilmeğin içerisine girdim. İkinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Sıradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadan ilmeğin içerisine girip üzerinden geçiriyorum. İpimi arkaya aldım. Düzü düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüp yine bir önceki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Düz ilmeği düz ördüm. Üzerinden geçirerek kestim. İpimi öne aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Arkadan ilmeğin içine girip üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi buradaki sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek kestik. Bu ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Ya da bu sırada 8 ilmek eksiltmiş olalım arkadaşlar. Çünkü buradaki model yarım kalmasın. İpimi öne alıyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kesiyorum. Dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. 8 ilmek bu sırada pat kısmında kesmiş olduk. Normalde 9 ilmek kesecektim. Buradaki modelim yarım kalmasın diye 8 ilmek kesmemiz de yeterli olur. Dolama yapıp 3 ilmeği ters olarak kesiyorum. Tekrar dolama yaptım. Bir ilmek ters örüp dolama yapıyorum. Yine 3 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmekleri örmemiz gerektiği gibi sıra sonuna kadar örelim. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzü de örmemiz gerektiği gibi gelip yaka kısmına kadar gelelim. Yakasında yine kesim yapacağım. Arka yüzü de tamamladım. Şimdi bu sırada 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu sırada 3 ilmek kestim. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz. İlmekleri gördüğüm gibi bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz olarak örüyorum. Ön yüzü tamamlayacağım. Arka yüze geçeceğim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Tekrar yakası için, yaka oyuntusu için kesim yapacağım. Arka yüzü de tamamlayıp gelelim. Ön yüze geçtim. Yine bu sırada yakası için 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği aldım. Sırada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 3 ilmek kesmiş oldum. Şimdi burada bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İlmekleri yönüne göre örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Dolama yaptım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Dolama yaptım. Bir ilmek ters örüp tekrar dolama yapıp
3 ilmeği ters örerek kesiyorum. Modelimizin birinci sırasını örmemiz gerektiği gibi örelim arkadaşlar. Arka yüzü de tamamlayıp tekrar yaka oyuntusu için kesim yapalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Bu sırada tekrar 3 ilmek keseceğim. İlmeği düz olarak ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek ters örüyorum. Yine bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmekleri yine yönüne göre örüyorum. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçelim. Arka yüzü de örmemiz gerektiği gibi örüp yakası için tekrar kesim yapalım. Ön yüze geçtim. Bu sırada 2 ilmek kesip kesim işlemini tamamlayacağız arkadaşlar. Başka kesmeden omuz kısmına kadar devam edeceğiz. İlmeklerim düz olduğu için düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu sırada 2 ilmek kestim. Bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıp modelimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Burada başka ilmek olmadığı için ipim önde. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine burada 3 ilmeğin her iki tarafına artırmamı yapmış oluyorum ajur olarak. İpim de bitti arkadaşlar. 50 yumak 50 gramlık ip buraya kadar ördü. Şimdi ikinci yumağa geçeceğim. 50 gramlık ip tam bu kadar ördü arkadaşlar. İkinci ipimi bağlayacağım. Omuz kısmına kadar şişimizde olan ilmeklerimizle örelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmeğimiz var. Şişimizde olan 22 ilmekle omuz kısmına kadar yine modelimizi örerek devam edelim. Dediğim gibi istediğimiz uzunlukta örebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben omuz kısmına kadar örüp diğer parçayı örmeye geçelim. Sol parçamı omuz kısmına kadar ördüm. İlmeklerimi farklı bir şişe geçirdim. İsterseniz ilmek tutucuya da geçirebilirsiniz. Omuz kısmına kadar da santim olarak ölçüsünü vereyim. 54-55 santim olana kadar örebilirsiniz. Yine dediğim gibi istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi sağ parçamızın yapılışına geçelim. Sağ parçam için de 5 numaralı şişimize 50 ilmek atarak başlıyoruz. Aynı bu parçada olduğu gibi lastik kısmını kaç sıra ördüyseniz 2 4 6 7 sıra örmüştük. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 7 sıra örüp model kurulumuna geçelim. Şimdi bu kısım benim ön yüzüm. Arka yüzden örmeye başlayacağım. Arka yüzde ters olarak öreceğim. Kenarları yine göstermiş olduğum gibi öreceğim. 7 sıra örüp geliyorum. Sağ parçamızın lastik kısmını ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 7 sıra ördüm. Yine bu parçada olduğu gibi bu şekilde kıvrılma olacak arkadaşlar. Şimdi model kurulumuna geçeceğim. Pat kısmı sağ parçamın pat kısmı sol tarafta, yani bu tarafta olacak. Şu şekilde böyle üzerine denk gelecek şekilde öreceğiz. Şimdi model kurulumuna geçelim. Pat kısmında da bu parçada ilik açacağız. Şimdi bu sırada hemen model kısmına
geçiyorum. Model kurulumunu bu sırada yapacağız. İlk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. İpimi önde doladım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Doladım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Doladım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Dokuz ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. En son 3 ilmek birlikte örerek kestim. Şimdi dolama yapmam gerekiyor. İpim önde. Sıradaki ilmeği düz öreceğim. Buraya hem bir ilmek düz örüyorum hem de dolama yapmış oluyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak pat kısmını örüyoruz. Yine bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 9 ilmeğimizi bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği aldım, bir, ikinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Patımız için 3, 6, 9 ilmek ördük. Şimdi arka yüzde 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 3 ters bir düz olarak modelimizin ikinci sırasını arka yüzde tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Modelde 3. sıradayım. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bu sırada kesme işlemi yapmadan ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Zaten diğer parçayı ördüğümüz için artık modeli biliyoruz arkadaşlar. 3. sırada 3 düz, 1 ters. Model aralarında olan ilmekleri ters örüyoruz. 3 düz, 1 ters. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar sıralamamız bu şekilde devam ediyor. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. En son 3 ilmek düz ördükten sonra 9 ilmeğim kaldı. Pat ilmeklerim 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 düz, 1 ters olarak pat ilmeklerimi örüyorum. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örelim. Pat ilmeklerimizi bir ters bir düz 9 ilmek örelim. Modelde olan 3 ters ilmeği ters, aradaki bir düz ilmeği ise düz olarak örüp arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 4 sırada modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını öreceğim. Bu sırada pat kısmımızda ilk iliğimizi açacağız. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ipim önde dolama yapıp 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Doladım.
bir ilmek ters ördüm, tekrar dolama yaptım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İkinci modelin birinci sırasındayım. Model aralarında olan ilmeği ters olarak örüyorum. Doladım, bir ilmek ters, doladım. 3 ilmeği ters örerek kesiyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. 3, 6, 9. Şimdi bu sırada pat kısmında ilk iliğimi açacağım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Şimdi dolama yapacağım için ipim önde, bir ilmek düz örüyorum. Pat kısmımızdaki ilk ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Patımızda olan 4 ilmeği örmüş oldum. Şimdi ilk iliğimi açacağım. İpimi, alttaki ipi şu şekilde sol şişime takıp en son ilmeği ters ördüğüm için ipe taktığım ilmeği düz olarak örüyorum. Buraya iliğimi açmış oldum. İpimi öne aldım. Sırada ters örmem gerekiyor. Bir ilmek düz ördüğüm için 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş olduk. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örmem gerekiyor. Bir ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Yani alttaki ipi alarak bir ilmek artırma yapıyoruz. Yandaki 2 ilmeği ters örerek kesmiş oluyoruz. Pat ilmeklerimizin sayısında değişme olmuyor arkadaşlar. Yine 3, 6, 9 ilmeğimiz var patımızda. Sadece buraya ilk iliğimizi açmış olduk. Toplamda 4 tane ilik açacağız. Şu şekilde ben eşit aralıklarla ayraçlarla belirledim ilik yerlerimi. İlk iliğimi 5. sırada açtım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. sırada ilk iliğimizi açtık. Daha sonra şu şekilde ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. İkinci iliğimi de 28. sırada açacağım. İlmek tutucuyla buraya ilik yerlerimi ayarladım. Toplamda 4 tane iliğimiz olacak. Siz daha uzun yaptıysanız ilik aralarınızın sıra sayısı değişecektir. Ben şöyle santim olarak da ilik aralarının ölçüsünü vereyim. Böyle 11 santimde bir iliklerimizi açalım. İsterseniz 5 tane ya da 3 tane de ilik açabilirsiniz. Tercih yine tamamen size kalmış arkadaşlar. İlk iliğimizi açtık. Pat ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi yine modeli de göstermiş olduğum gibi örelim. Diğer parçanızı kol altına kadar kaç sıra ördüyseniz sağ parçanızı da yine kol altına kadar o sırada örmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu parçamı da kol altına kadar öreceğim. Sağ parçada kesimi nasıl yapıyorum göstereceğim. Yine kesimleri birlikte yapalım. Bu parçamızı da kol altına kadar örüp geliyorum. Sağ parçamızı da 19. model sırasına kadar ördüm. 19. model sırasında birinci ve ikinci sırayı ördüm. Şimdi sağ tarafta kol için kesim yapacağım. Yine 4 ilmek keseceğim. Bu defa ilmekleri farklı şekilde kesiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2, 3 ve 4. Yine diğer kolda olduğu gibi 4 ilmek, 3 ilmek ve 2 ilmek olarak keseceğim. Şimdi sıramı örmem gerektiği gibi örüp arka yüzde tamamlayıp gelelim.
Arka yüzü tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden alıyorum. Bu sırada 3 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 2. Bir ilmek daha kesiyorum. 3. Önce 4, sonra 3 ilmek kestim. Diğer kolda kesmiş olduğumuz gibi bu kolda da kesiyoruz. İlmekleri örmemiz gerektiği gibi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada da 2 ilmek kesip kol kesimini tamamlayacağım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2. Önce 4, sonra 3, sonra da 2 ilmek keserek kol oyuntusu için toplamda 9 ilmek kesmiş olduk. Kol oyuntusu için yeterli arkadaşlar. Şimdi yaka oyuntusuna kadar örelim. Yine yakasında nasıl kesiyorum? Bu kenarda sağ parçamızda, onu da göstereyim. Yine iliklerimizi açmaya devam edelim. Göstermiş olduğum gibi gösterdiğim sıralarda iliklerimizi açalım. Şimdi yaka oyuntusuna kadar örüp geliyorum. Yakasına kadar geldim. 24 model sırası ördüm. 24. modelin 3. sırasını ördüm. Şimdi yaka oyuntusu için diğer parçada olduğu gibi kesim yapacağız. Şöyle göstereyim. Önce 8 ilmek, daha sonra 3, 3, 3, en sonda 2 ilmek kesip yaka oyuntusunu oluşturacağız. Şimdi arka yüzde kesim yapıyoruz. Diğer yakada olduğu gibi kesiyorum. Düz ilmeği düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmekleri ters, düzleri düz örerek kesim yapıyoruz. 3 ilmek kestim. 4. ilmeğimi kestim. 5, ters örüyorum. 6, 7, bir ilmek daha kesiyorum. 8. Bu sırada önce 8 ilmek kestik. Şimdi ilmekleri arka yüzde ve ön yüzde örmem gerektiği gibi örüp yine yakası için kesim yapacağım. Şimdi arka yüzü tamamlayacağım. Ön yüze geçip ön yüzü de tamamlayıp geliyorum. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi bu sırada 3 ilmek keseceğim. İlmeğimi ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha keseceğim. Şimdi 3 ilmek kesmiş olduk. Yine arka yüzde ve ön yüzde ilmekleri örmemiz gerektiği gibi örüp gelelim. Şimdi en son 3 ilmek kestik. Şimdi arka yüze geçiyorum. 8 ilmek, 3 ilmek. Şimdi bu sırada tekrar 3 ilmek keseceğim. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 1, ters ilmeği ters ördüm. 2, bir ilmek daha kesiyorum. 3. 3 ilmek kestik. Sonraki sırada tekrar 3 ilmek keseceğim. 2 ilmek kesip yaka oyuntusu için kesimlerimizi tamamlamış olacağım. Diğer parçanızı kaç model sırası ördüyseniz bu parçayı da o sırada omuz kısmına kadar örelim. Şişimizde zaten 22 ilmeğimiz kalacak. Şu
parçada da göstereyim arkadaşlar. 8 3 3 3 2 olarak yakasını kesip daha sonra omuz kısmına kadar istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Dediğim gibi sol parçayı kaç sıra ördüyseniz sağ parçayı da aynı sırada örüp tamamlayalım. Şimdi ben bu parçamı da tamamlayıp arka parçayı örmeye geçeceğim arkadaşlar. Bu parçamızı tamamlayıp arka parçamızı örmeye geçelim. Şimdi tamamlayıp geliyorum. Sağ parçamı da omuz kısmına kadar örüp tamamladım. Şimdi arka parçamızın yapılışına geçelim. Arka parçam için yine 5 numaralı şişimize 91 ilmek atarak başlıyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ön parçalarda olduğu gibi 7 sıra örüyoruz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7. Şimdi ön yüzdeyim. Model kurulumunu ön yüzde yapıyoruz. Aynı modeli kuracağım fakat kenarlarını göstermek için video çekiyorum bu kısmı da. Modeli biliyoruz zaten nasıl örüldüğünü. İlk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Dolama yapıp 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doladım. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örelim. Önlerde, kenarlarda pat kısımlarımız olduğu için arka parçada da pat kısmı olmadığı için sadece ilk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek ters örüyoruz. Daha sonra modeli kuruyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Dolama yaptım. Bir ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. İlmekleri sıra sonunda düz örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Modelimizin birinci sırasını örmüş olduk. Diğer sıralarını biliyoruz zaten. Ön parçalarda ördüğümüz için artık modeli öğrendik. Şimdi koltuk altına kadar modelimizi örmeye devam edelim. Yine 19. model sırasında her iki tarafta da kol kesimi yapacağız. Yine bu şekilde 4, 3 ve 2 olarak kesimlerimizi yapalım. Hem sağ kenarda hem sol kenarda 4, 3, 2, bu kenarda da yine aynı şekilde 4, 3, 2 olarak kesip yakasına kadar örelim. O kısma kadar gelelim arkadaşlar. Kol kesimini yaptıktan sonra yakasına kadar örüp gelelim. Arka bedenimizi yakasına kadar ördüm. 30 model sırası ördüm. Şimdi bu sırada 31. model sırasının ilk sırasını öreceğim. Ön bedenlerden sadece 2 sıra eksik arkadaşlar. Bu ördüğüm sıralarla birlikte ön bedenlerle eşit sırada olacak. Şöyle göstereyim arka bedenimi. Kol kesimini önlerde yapmış olduğum gibi yaptım. Kesimlerimi 4, 3, 2 olarak kestim. Daha sonra ön bedenleri kaç sıra ördüyseniz sadece 2 sıra eksik örmeniz gerekiyor. Şu an ön parçalardan 2 sıra eksik. Ördüğüm sıralarla birlikte ön parçalara eşit olacak. Şimdi 31. model sırasını bu sırada örüyorum. Sadece 22 ilmek öreceğim. Ön parçalarda da 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmek örüp yakasını keseceğim. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 artırma ilmeğimle 22 ilmeğim olacak. Şimdi yakasını kesmeye geçelim. Burada bir ilmek artırma yapıyorum. Bu 22. ilmek. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonunda 22 ilmeğimiz kalana kadar yakada olan ilmekleri keseceğiz. Sıra sonunda 22 ilmeğimiz kalana kadar yakasını kesip gelelim. Yakada olan ilmeklerimi kestim. Bu omuzda 22 ilmek var. Bu omuzda da 22 ilmek var. Şimdi sıra sonuna kadar örmem gerektiği gibi öreceğim. Ters ilmeğimi ters dolama yaptım. 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar dolama yaptım. Ters olarak ördüm. Sıramızı örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi şu kısma kadar ilmekleri yine örmemiz gerektiği gibi örelim. Daha sonra ön parçalarla birleştirmeye geçeceğim. Bu omuzu tamamlayıp gelelim. Şimdi ön parçalarla birleştireceğiz arkadaşlar. Omuz kısımlarından örerek birleştireceğiz. Ön parçamı ben şu şekilde düğmelerimi dikip hazırladım. Arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ön parçada ipim bu tarafta olduğu için arkadaşlar bu iple birleştirme yapacağım. Şimdi bu şişimi alabilmek için buradaki ilmekleri sol taraftaki şişe geçireceğim. Şimdi bu parçamı da ilmek tutucudan çıkarıp yine 5 numaralı şişe geçirdim. Yönünün sağ tarafa bakmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde ön parçayı arkaya doğru çevirip şimdi omuz kısımlarından birleştireceğim. Birleştirme işlemini ters yüzde yapıyoruz. Diğer taraftan da birleştirilebilir. Şimdi tığ yardımıyla birleştireceğim. Bir ilmek arka bedenden, bir ilmek ön bedenden alalım. İlmeği tığa geçirelim. İkisini birlikte örelim. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alıp birleştirelim. Arka parçadan ve ön parçadan birer ilmek alarak tığ yardımıyla birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirmek daha iyi arkadaşlar. Dikmeye uğraşmıyoruz. Hem de görüntü olarak da muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bütün omuzda olan ilmekleri bu şekilde birleştirip gelelim. Tığ yardımıyla omuz kısmından birleştirdik. Şöyle önden görüntüsünü göstereyim arkadaşlar. Düzgün bir birleştirme tekniğini kullanmış olduk. Bildiğiniz başka teknikler varsa o şekilde de birleştirebilirsiniz. Şimdi bu ipleri kesip tığ yardımıyla aralardan gizleyeceğim. Diğer omuzu da aynı şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan
göstermeye gerek duymuyorum. Şişlerin aynı yöne gelmesine dikkat ederek tığ yardımıyla birleştirelim. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Örgü iğnesiyle dikeceğiz. Örgü iğnesiyle dikeceğiz fakat arkadaşlar kenarları birleştirmeden önce kolları örmemiz gerekiyor. Koldan şimdi ilmek çıkaracağız. Diğer omzu da birleştirip gelelim. Daha sonra kolları örmek için ilmeğimizi çıkaralım. Omuz kısımlarından birleştirdim. Kenarları dikmeden önce kolları örmeye geçiyoruz. Kollardan ilmek alacağım. İpimi tam şu köşeye bağladım. Tığ yardımıyla ilmekleri çıkarıp şişe geçireceğim. Gördüğümüz ilmek yerlerinden ilmeklerimizi çıkaralım. Şişimize geçirelim. İlmekleri ön yüzde bu şekilde çıkarıyoruz. Yine bu kısımda da 7 sıra öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Yeleğimizin ilk başlangıç noktasında olduğu gibi aynı şu şekilde yine kolda da kıvrılma olacak. Şimdi gördüğümüz ilmek yerlerinden ilmeklerimizi çıkaralım. Çıkardıktan sonra toplamda kaç ilmek aldığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Ben ilmekleri çıkarıp geliyorum. Koldan ilmeklerimi çıkardım. 40 ilmek. Bu parçadan 40 ilmek de bu parçadan toplamda 80 ilmeğim oldu. 80 ilmekle 7 sıra öreceğim. 7 sıra yeterli olmazsa 9 sırada örebiliriz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Yine kenarları sıra sonunda düz olarak örüp sıra başında örmeden alalım. Diğer kolumuza geçelim. Bu kolumuzu ördükten sonra yine aynı şekilde 80 ilmek çıkaralım. Aynısı gibi örüp kenar dikişine geçelim. Kolları örüp tamamladım. Bu kolu bu şekilde. Bu kol da bu şekilde arkadaşlar. Bu kenarı dikmedim. Bu kenarı dikip tamamladım. Görüntü olarak da böyle. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Daha sonra yakasına geçeceğim. Kenar dikişi ön yüzde şu şekilde dikiyorum. Kenarlarda bırakmış olduğumuz ilmeklerin arasına girerek ön bedenden arka bedenden alarak bu şekilde dikiyoruz. Böyle dikersek düzgün bir birleştirme tekniğini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sizler de böyle dikebilirsiniz. Şimdi bu kenarı da tamamlayıp yine yakadan ilmek çıkarıp yakasını öreceğim. Yine yakasına aynı şekilde kolları örmüş olduğumuz gibi 7 sıra arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak öreceğiz. Normalde ben bu şekilde bırakacaktım fakat böyle çok hoşuma gitmedi. Yakası içinde yine lastik kısmında ve kollarda olduğu gibi 7 sıra örelim. İlmekleri çıkarıp geleyim arkadaşlar. İlmekleri çıkardıktan sonra yakasından toplamda kaç ilmek aldığımı söyleyeceğim. Şimdi ben dikişi tamamlayıp yakasını tamamlayıp geliyorum. Yeleğimizin yakasından bu ön parçadan 35 ilmek, arkadan 35 ilmek, diğer ön parçadan da 35 ilmek alarak toplamda 105 ilmekle yine 7 sıra ördüm kollarda olduğu gibi. 7 sıra arka yüzde ters, ön yüzde düz bu şekilde. Yakası da kıvrılıyor. Bu şekilde daha güzel oldu arkadaşlar. Yakalı olmuş oldu. Yeleğimi tamamladım. Yeleğimde 4 adette düğme kullandım. Şimdi yeleğimin ölçülerini de vereyim. 38 beden arkadaşlar yeleğimizin ölçüsü.
Beden genişliği 44 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 52-53 santim. Eğer sizler bir beden büyük yapmak isterseniz artırmaları şu şekilde yapabilirsiniz. Her iki parçada da bir model fazla örüp arka parçada da 2 model fazla örerek yeleğimizi tamamlayabilirsiniz. Kesim yerlerini, kol kesimlerini, birleştirmelerini aynı şekilde örerek yapabilirsiniz. Bir model fazla yapmak isterseniz 4 ilmek, 2 model fazla yapmak isterseniz de 8 ilmek fazla başlayarak daha büyük bedenler oluşturabilirsiniz. Küçük yapmak isterseniz de yine bir model eksik örerek daha küçüğünü yapabilirsiniz. Ben bu yeleği kendim için ördüm. 38 beden ölçülerinde arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da böyle. İpin dokusundan kaynaklı çok yumuşak, çok esnek bir model. Çok keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.